Welcome to Derry, ilk sezonun sonuna oyunun kurallarını değiştiren bir gelişme, bir dizi ilgi çekici karakter anı ve uzun zamandır beklenen dans eden bir palyaçonun ortaya çıkışıyla giriyor. Matty'nin dönüşü sezon ortasında harika bir gelişme. Miles Eckhart, Pennywise'la birlikte kanalizasyonda mahsur kalmanın yarattığı travmanın etkisini göstermede inanılmaz bir iş çıkarıyor. Bir hayalet kadar solgun, gözle görülür şekilde sarsılmış ve birkaç hafta önce onu en son gördüğümüzden beri yıllar önce yaşlanmış gibi görünüyor. Welcome to Derry'nin Yeni Kaybedenler Kulübü'ndeki çocuklar inanılmaz derecede sevimli. Ancak polise gidip gitmeme konusundaki kararsızlıklar yayın süresinin çoğunu alıyor. Filmler, yetişkinlerin işe yaramaz olduğunu göstermede ve çocukları canavarı kendi başlarına öldürmeye göndermede daha başarılıydı. Ancak dizi, her fırsatta polise haber vermemek için yeni bir bahane bulma ihtiyacı hissediyor. Matty, bu sefer polise gitmeyi reddediyor çünkü polis onu babasına geri gönderecek. Bu aşırı açıklamalar biraz tekrarlayıcı gelmeye başlasa da, Welcome to Derry, yetişkinlerin Pennywise'la olan ilişkisine yeni bir bakış açısı getiriyor. Filmlerde, Derry'deki yetişkinlerin Pennywise'ın terör saltanatına göz yumduğu oldukça anlaşılır bir gerçek. Ancak Welcome to Derry'de, Leroy Hanlon ve Dick Halloran gibi karakterlerin onun oluşturduğu tehdidi fark edip, etraflarındaki diğer yetişkinlerden çok daha rasyonel tepki verdiklerini görüyoruz. Derry'nin hayalet hikayesine hoş geldiniz. Günümüz iklimini etkileyici bir şekilde yansıtıyor. James Remmer'ın canlandırdığı General Shaw'la Kimberly Norris Guerrero'nun canlandırdığı Rose arasındaki ilişkiyi çok seviyorum. Rose tanıtılmadan önce Shaw, sıradan bir askeri bürokrattı. Sayısız film ve dizide gördüğümüz tek düze arketiplerden biriydi. Ancak Rose'la olan geçmişi onu daha özgün ve sempatik bir karaktere dönüştürüyor. Rimmer ve Norris muhteşem bir uyum içinde ve Pennywise'la yaşadıkları çocukluk sıkıntılarının onları nasıl çok farklı şekillerde şekillendirdiğini görmek büyüleyici. Rose, Halloran, Hanlon'lar ve benzeri gibi renkli karakterlerin tehdidi ciddiye alan tek yetişkinler olması, Welcome to Derry'nin dokunaklı sosyal mesajı hakkında çok şey anlatıyor. Dizinin ırksal yorumuyla bağ kurarak hayalet öyküsünü o dönemde devam eden sivil haklar hareketiyle karşılaştırıyor. 20. yüzyılda eşitsizliğe karşı verilen mücadeleyi, yalnızca dehşetten kişisel olarak etkilenenlerin bunun ciddiyetini anladığını göstererek yansıtıyor. Derry'e hoş geldiniz. Kasvetli ve romantizmden uzaklaştırılmış bir yabancı şehre. Cesaretli çocukların soruşturması, şehrin dış mahallelerindeki karanlık hükümet komplosuyla çakıştıkça ve canavarlar ortaya çıkmaya başladıkça, Stranger Things'le benzerlikler görmemek zor. Ancak onu Stranger Things'den ayıran şey, filmleri de ayıran şeyle aynı. Stranger Things, geçmişe oldukça romantik ve nostaljik bir bakış açısıyla bakıyor. Ancak hem It filmleri hem de Welcome to Derry, tarihsel ortamlarını romantik olmaktan çıkarmada harika bir iş çıkarmış. Welcome to Derry, 60'ların başlarının aslında ne kadar kasvetli olduğunu gösteriyor. Yaygın ön yargılar, ataerkil toplum ve ruh sağlığına karşı kayıtsız yaklaşım. Zayıf CGI'sı sayesinde Welcome to Derry hala çok korkutucu değil. Cidden gerçekçi efektlere sahip bir zombi amca Sam yaratmak bu kadar zor olur muydu? Ama bir korku dizisi olarak pek işe yaramasa da dümdüz bir drama olarak iş görüyor. Lily ve Marge'ın yürek ısıtan buluşmasından, Halloran'ın istismarcı babasına yaptığı yürek burkan geri dönüşe kadar bu bölümde çok sayıda harika karakter çalışması var. Sürükleyici karakterlere sahip ve çok az gerçek korkuya sahip bir korku dizisini, bolca korkuya sahip ama acı verici derecede tek boyutlu karakterlere sahip bir korku dizisine tercih ederim.